Ürdün'de Osmanlı trenine yapılan saldırıları turistik gösteri haline getirmişler. Hem de geçmişte bu trenin üzerine Türk bayrağı takıp her seferinde turistlere Osmanlı trenine saldırı canlandırması yapmışlar. Sonra Türkiye'nin uyarısıyla şanlı Türk bayrağımız kaldırılmış. Ben de Ürdün çöllerinde Arabistanlı Lawrence'ın Hicaz Demiryolu'nda yaptığı saldırıların peşine düştüm. Bir bedevi çocuğa tren parçalarını sorarken bana bambaşka bir şey söyledi. Burada bir Osmanlı kalesi olduğunu söyledi. Çölün ortasında o kaleye doğru yola çıktım. Burası Hicaz Demiryolu hattını korumak için yapılmış merkezi bir Osmanlı karakoluydu. Arabistanlı Lawrence ve Arap isyancılar tarafından toplarla vurulmuş ve yıkılmıştı. Ve bugün hala o günkü yıkıntılarıyla, duvarlarında kalan eski boyalarıyla çölün ortasında duruyordu. Yoluma devam ettim. Çünkü Hicaz Demiryolu'ndan kalan parçaların peşindeydim. Çölün ortasında Osmanlı'nın unutulmuş izlerini aradım. Bu sadece bir gezi videosu değil. Bu Hicaz'da kalan Osmanlı mirasının peşine düşme hikayesi. Videonun uzun hali Tolga Öztürk YouTube kanalında. Efendim yeni bir videodan herkese selamlar. Neredeyiz? Ürdün'ün Akabe şehrindeyiz. Hemen karşımızda da Kızıldeniz. Kızıldeniz miydi adı? Kızıldı. Değil mi? Valla Kızıldeniz'in rengini de çok beğendim ha. Hani böyle turkuaza çalıyor. Deniz öyle kötü deniz değil. Tertemiz vallahi ha. Misbak yani. Şimdi bu videoda başlık ne alaka, video ne alaka diyeceksiniz. Girişi buradan yaptık. Size bu şehri de göstereyim dedim. Burası hakkında biraz da bilginiz olsun. Hemen buradan uzaklaşacağım zaten. Çok kısa tutacağım, merak etmeyin. Efendim burası Akabe şehri. Ürdün'ün deniz yoluyla açılan kapısı. Bunların tek turistik yeri burası. Vergisiz bölge diye geçiyor burası. Akabe şehri. Osmanlı'nın Hicaz trenine biliyorsunuz ki Arabistanlı Lawrence ve ekibi bir ayaklanma başlattılar burada. Saldırdılar Hicaz trenine. Hicaz trenine gideceğiz. Tren orada duruyor. Bir trene gidelim bakalım. Hem de Vadi Rum'a gideceğiz. Çöl hayatı. Bakalım neler yaşayacağız bu videoda. Efendim Hicaz tren hattındaki trenlere geldik. Burada trenlerin bir bölümü var. Bunları restore etmişler galiba. Bunlar restore edilmiş olanlar olabilir. Evet, bunlar restore edilmiş olanlar. Direkt Osmanlı'dan kalanlar çölün ortasında. Ona da ulaşmaya çalışacağız bakalım. Hatırladım ben bunları. Efendim bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar restore edilmiş. Bu bir şov. Biletini alıyorsunuz. Bu şova katılıyorsunuz. Buraya Osmanlı askerlerini koyuyorlar. Bu tren devam ediyor. Tren devam ediyor. Hemen ileride de Lawrence ve Bedeviler trene saldırıyorlar. Osmanlı askerlerini tutukluyorlar. Bunu bir gösteri yapıyorlar, bir şov yapıyorlar. Bu da o şovun yapıldığı tren. Yani bu orijinal tren olabilir ama bu orijinal trenleri restore ediyorlar. Restore ettikten sonra da orijinal tren ama biraz daha böyle işte motoru yapılmış, İçerisi restore edilmiş. Böyle bir hiçliğin ortasındayız. Gelin şimdi sizi biraz geçmişe götüreyim. Yıl 1916. Şu an bulunduğumuz yer tarihi Hicaz Demiryolu'nun geçtiği topraklar. Önümüzde duran bu ihtişamlı lokomotif sadece eski bir tren değil. Bu trenin içinde Osmanlı'nın emeği var. Hicaz'a uzanan büyük bir hayal var. Medine yolunun hatırası var. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yapılan Hicaz Demiryolu Şam'dan başlayıp Medine'ye kadar uzanıyordu. Amaç sadece tren yolu yapmak değil. Hac yolculuğunu kolaylaştırmak, Medine'ye ulaşımı hızlandırmak ve Osmanlı'nın bu topraklarda bağını güçlendirmekti. Bugün ise burada turistlere bir gösteri yapılıyor. 1916 yılında yaşanan Arap isyanı dönemi canlandırılıyor. Gösteri şöyle başlıyor. Turistler bu eski trenin vagonlarına bindiriliyor. Çölde yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor. Trenin üzerinde Osmanlı askerlerini canlandıran oyuncular bulunuyor. Yani senaryo gereği bu tren Osmanlı askerlerini ve malzemelerini taşıyan bir Hicaz treni gibi gösteriliyor. Tren raylarda ilerlerken ortam ilk başta sakin. Çöl, raylar, eski vagonlar, her şey sizi o dönemin havasına sokmak için hazırlanmış. Ama bir süre sonra sahne değişiyor. Çölün içinden kayalıkların arasından Arap isyancılarını canlandıran kişiler ortaya çıkıyor. Kimi atlarla üzerinde geliyor, kimi yaya şekilde trene doğru ilerliyor. Bir anda silah sesleri başlıyor, patlama efektleri kullanılıyor, tren yavaşlıyor. Atlı isyancılar trenin etrafını sarıyor. Osmanlı askerlerini canlandıran oyuncular treni savunmaya çalışıyor. Karşılıklı çatışma sahnesi oynanıyor. Sonra tren durduruluyor. Ardından Arap isyancılarını canlandıran oyuncular trene yaklaşıyor. Osmanlı askerlerini etkisiz hale getiriyor. Bazı askerler trenden indiriliyor, bazıları tutuklanıyor. Sonrasında trenin kontrolünü ele geçiriyorlar. Yani gösterinin ana sahnesi şu. Osmanlı treni çölde ilerlerken pusuya düşürülüyor. Arap isyancılar atlarla trenine saldırı düzenliyor. Tren durduruluyor. Osmanlı askerleri teslim alınıyor. Burada turistlere 1. Dünya Savaşı döneminde Hicaz Demiryolu'na yapılan saldırı canlı bir gösteri olarak gösteriliyor. Peki bu tren neden bu kadar önemli? Çünkü Hicaz Demiryolu sıradan bir demiryolu değil. O dönem bu demiryolu İslam dünyası için büyük bir proje. İnsanlar bağış yapıyor, emek veriyor, destek oluyor. Çünkü bu hat Müslümanların
insanların kutsal topraklara daha rahat ulaşması için yapılmıştı. Ama 1. Dünya Savaşı sırasında bu hat hedef haline geldi. 1916'da Arap isyanı başlayınca Hicaz Demiryolu'na saldırılar düzenlendi. Çünkü bu hattın kesilmesi Osmanlı'nın bölgedeki askeri gücünü ve ulaşımını zayıflatıyordu. İşte burada yapılan gösteri de tam olarak bunu anlatıyor. Osmanlı treni gidiyor, isyancılar pusuyu kuruyor, tren baskına uğruyor, Osmanlı askerleri etkisiz hale getiriliyor ve tren ele geçiriliyor. Daha önce bu gösteri yapılırken trenin üzerinde Türk bayrağı vardı. Yani üzerinde şanlı Türk bayrağı olan trene turistik bir gösteri adı altında saldırı canlandırılması yapılıyordu. Tarih anlatılır, savaş anlatılır, isyan anlatılır. Bunlar geçmişte yaşanmış olaylar. Ama Türk bayrağının olduğu bir trene saldırı sahnesi yapmak ve bunu turistlere eğlence gibi izletmek bizim için kabul edilmesi zor bir görüntüydü. Türkiye bu duruma sessiz kalmadı. Gerekli uyarılar yapılınca Ürdün tarafı da şanlı bayrağımızı kaldırıp yerine sadece kırmızı bayrak koydu. Ama yine de buraya gelince insan ister istemez düşünüyor. Bir zamanlar bu raylardan Medine'ye giden trenler geçiyordu. Hac yolcuları, askerler, erzaklar, mektuplar, umutlar bu hat üzerinde taşınıyordu. Bugün ise aynı hat Osmanlı trenine yapılan saldırının canlandırıldığı bir turistik gösteri alanı olmuş. Bu tren bizim için sadece eski bir tren değil. Bu tren Osmanlı'nın Hicaz'daki izidir. Bu tren Türk milletinin emeğidir. Bu tren Medine'ye uzanan büyük bir yolun hatırasıdır. O yüzden buraya gelince sadece bakıp geçmemek lazım. Bu rayların ne anlattığını, bu trenin neyi temsil ettiğini ve bugün hangi hikayenin gösteriye çevrildiğini iyi anlamak lazım. Gösteri trenini gördükten sonra içimde bir merak başladı. Acaba bölgede Hicaz Demiryolu'ndan geriye kalan başka izler var mı? Raylardan, vagonlardan, eski tren parçalarından bir şey bulabilir miyim? Sonuçta burası sıradan bir yol değil. Ecdadımızın Osmanlı'nın Hicaz'a uzanan büyük hayalinin geçtiği topraklar. Ben de mirasın izini sürmeye karar verdim. Vadi Rum'dan yola çıktım. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından Ürdün'ün güneyinde Suudi Arabistan sınırına yakın Al-Mudavvara bölgesine geldim. Burası çölün ortasında sessiz, ıssız, tarihin izlerini taşıyan bir yer. Benim amacım burada Hicaz Demiryolu'ndan geriye kalan eski parçaları bulmak. Belki bir ray parçası, belki eski istasyon kalıntısı, belki de Osmanlı'dan kalma unutulmuş bir iz bulurum. Uzun süre aradım. Etrafa baktım, yolların içine girdim ama bölgede net bir şey bulmak kolay değil. Evet, raylar durmuyor. Efendim şu anda ilerisi Suudi Arabistan, İstanbul'dan kalkan ve Mekke'ye gitmesini istediği Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolu. İşte efendim yolu buydu. Aynen buradan geçiyordu ama tren rayları yok. Zaten büyük ihtimal çöl kumlarının altında büyük ihtimal rayların kalıntıları kalmış olabilir. Çünkü raylar artık görünmüyor. Dedim acaba raylar hani dışarıda var mıdır ama büyük ihtimal çöl kumlarının altında kalmış. Hiçbir şey görünmüyor. Ben yine de merak ettim. Bakacağım ama yine de ana yerine gideceğim şimdi. Çöl kumlarıyla zamanla kapatılmış. Buradan gidiyordu Hicaz treni. Efendim Hicaz tren yolu buradan geçiyor. Böyle şuranın ama tren namına, kalıntı namına hiçbir şey kalmamış. Hepsi çölün altında. Bakın şurayı görüyor musunuz? Tren yolu bu. Böyle gidiyor. Mekke'ye kadar gidecekti bu. Ama gördüğüm kadarıyla buralarda artık toprak altında kalmış. Yani raylar falan büyük ihtimal hepsi yerin altında kaldı diyebilirim. İzini sürmeye çalışıyorum ama iz namına hiçbir şey yok. Bedevileri falan da soracağım şimdi. Bir süre sonra yol kenarında bir bedevi çadırı gördüm. Hemen arabayı kenara çektim. Yanlarına gittim. Çadırın yanında birkaç çocuk vardı. Onlara Hicaz trenini sormaya çalıştım ama çocuklar İngilizce bilmiyordu. Ben de telefonun çevirisini açtım, sorumu Arapçaya çevirdim. Onlara göstermeye çalıştım. Hicaz treninden kalan parçalar nerede? Eski tren yolu burada mı diye sordum. Çocuklar tren parçalarının olmadığını söylediler. Ama bana çok ilginç bir şey daha söylediler. İstersen burada eski bir Osmanlı kalesi var dediler. Bunu duyunca hemen heyecanlandım. Çünkü ben tren parçası ararken karşıma bu sefer Osmanlı'dan kalma bir kale çıkmıştı. Şimdi efendim burada bir kardeşimiz var. Çadırlarına geldim. Onlara sordum. Osmanlı ile ilgili bir kalıntı var mı dedim ama burada hiç kalmamış. Yani hepsi çölün altında toprak olmuş. Hiçbir kalıntı yok. O da bana bunu anlattı. Kendisi de şükran. Teşekkür ederim. Çocuklar bana kalenin yönünü tarif etti. Ben de hiç vakit kaybetmeden tekrar yola çıktım. Çöl yolunda kaleye doğru ilerlemeye başladım. Bir süre sonra yol iyice bozuldu. Arabayla daha fazla gitmem mümkün değildi. Ben de arabayı uygun bir yere park ettim. Artık bundan sonrasını yürüyerek devam edecektim. Çölün ortasında Osmanlı'dan kalma olduğu söylenen o kaleye doğru yürümeye başladım. Vay be bildiğin çöl ha. Vallahi çöl. Harbi orijinal çöle geldik yani. Aa orada bir bedevi var la. Bir değil iki. 2 tane bedevi var. İyi ama burada çok batmıyoruz. Efendim şimdi Lawrence şöyle yapıyor. Arabistanlı Lawrence. Bedevilerle
birlikte oluyorlar, tamam mı? Bu mutavvara çok önemli bir nokta. Çünkü buradan sonra artık Suudi Arabistan'dan Mekke'ye doğru gidiyorsun artık. Yani Suudi Arabistan topraklarına da giriyor orası. Mutavvara nasıl bir yerde? Merkezdi. Lokomotifler burada tamir ediliyordu. Osmanlı askerleri burada yemek yiyorlardı. Efendim burası tam bir merkez noktaydı. O yüzden Lawrence özellikle burayı hedef alıyor ve burada Osmanlı trenlerine saldırı düzenliyor. Patlatıyor, saldırıyor ve Osmanlı askerlerini burada şehit ediyordu. Şimdi Osmanlı askerleri de hemen buraya bir kale yapıyor. Erzakların olduğu, işte Osmanlı askerlerinin gelip yemek yediği, burada dinlendiği, hastaların tedavi olduğu bir dinlenme testi gibi bir yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Baksana çölün ortasına yürüyorlar. Neydi onun adı? Sphinx. Sphinx'e benziyor. Onun Evet. işlenmemiş hale gibi. İşte Sphinx dersin valla. Şunu al böyle, kazı falan böyle yaparsın yani. Kalenin olduğu yere Google haritada baktım. Yorum yapmışlar ama hiç Türk yok. Yabancılar yapmış. 6-7 kişi falan anca gelmiş. Yorum yapmışlar. Hiç Türk gelmemiş. Buraya gelen ilk Türk olabiliriz. Bayağı uzaklaştık. Yani arabayı bıraktığımız yer o kadar çok ileride kaldı ki. Bakın arabayı bıraktığımız yer ta şu ilerlerde kaldı. Hayatımda hiç Osmanlı karakolu sınır dışına görmemiştim. Yani Osmanlı'ya danza kalmış. Yaklaşık 1915'ten beri ayakta duran bir karakoldan bahsediyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Duvardaki boyalar, her şey, tüm kalıntı orijinalliğini koruyor. 1915'te maalesef Arabistanlı Lawrence ve Bedevilerin saldırısıyla Osmanlı burayı artık ikmal yapamıyor. Hicaz tren yolu zarar görüyor. Kaybettiğimiz topraklar buralar. Efendim burada ecdadımızın bıraktığı izler duruyor. Osmanlı'dan kalan bir karakol. Yani farklı bir duygu şu an. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Karakol bizimdi, bize aitti. Burası bir kontrol noktasıydı. Ama bugün maalesef kaderine terk edilmiş çölün ortasında. Restorasyon çalışması da yapılmamış. Öyle bırakmışlar. Çölün ortasında ilerliyoruz. Sıcak baydı. Geldik ama be. Yani araç yok buraya gelmeye. Belli bir yerde bırakıp bayağı bir yürüyorsunuz. Lawrence ve isyan eden Arap Bedevileri tarafından bu kale vuruluyor. 1916 yılında vuruluyor. Bugün hala ayakta. Bir parçası da olsa ayakta. Çölün ortasındayız efendim. Şuralarda mı kale gibi? Kale gibi dediğin gibi. Duruyor hala bazı parçaları. Peki içerisinde ne durumda? Kum dolmuş tabii her yer. İlerlemek çok güç. Evet, burada gerçekten batıyoruz. Şu anda bu durumda. Büyük ihtimal gece burada kalanlar bile olmuştur. Ki olmuş zaten. Bir sürü çöp var. Duvarlarda yazılar var. Duvardaki boyalara kadar duruyor efendim. Yani tamamıyla Osmanlı yapısı. Buraya tarih yazmışlar. 11 Temmuz 2017. Gelenler olmuş buralara, kalanlar olmuştur büyük ihtimal. Ama bu gördüğünüz yapının yani duvarları hepsi orijinal. Osmanlı zamandan kalma boyalar bile ya. Sarı beyaz renkler kullanılmış. Maalesef burayı da vurmuşlar. Bilemiyorum ama belki bu toprakların altında o zamanlardan beri yatan şehitlerimiz bile olabilir. Kestiremiyoruz çünkü herhangi bir çalışma yok burada. Evet. Tamamıyla harabe. Vurulmuş kale ve o günden beri böyle terk edilmiş, bırakılmış. Hiçbir şekilde restorasyon çalışması yapılmamış. Bu kale böyle kendi kaderine terk edilmiş. İngiliz, Arabistanlı Lawrence adamı gönderiyorlar bu bölgeye. Osmanlı'ya ayaklandırma başlatması için Bedevilerin arasına giriyor. Onların dilini konuşuyor, onlar gibi yaşıyor, aynı Bedevi oluyor ve onlara Arap devleti vaadi veriyorlar bu topraklarda. Tabii Osmanlı'ya saldırma, Osmanlı'yı burada çıkarma vaadiyle. Ve Osmanlı'yı da buradan çıkarmak için yapılacak en iyi şeylerden birisi Hicaz Demir Yolu'nu vurmak. Çünkü asker sevkiyatını durduruyorsun. Bu da Osmanlı'yı tabii derin etkiledi ve burada yavaş yavaş toprak kaybetmeye başladık. Ve 1916'da da bu kaleyi vuruyorlar. Ve Osmanlı'nın belki de burada birçok şehidi oldu, birçok şehidimiz oldu. Hepsi de bu kumların altında belki de bilemiyorum. Günümüze kalan bir Osmanlı kalesi efendim. Bunu da görmüş olduk ölmeden dünya gözüyle. Buraya gelip çeken çok yok. Çok zor bir noktada. Hani yol üzeri olan bir yer değil. Çok ciddi bir yol gelmeniz lazım. Efendim buradan ayrılıyoruz.
bu karakolu burada böyle kaderine terk ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Umarım belki yetkililer görür, bunu restore ederler. Burası çölün ortasında böyle bir yer. Duvardaki boyalar bile duruyor be. Yani bu çok etkileyici ya. Büyük ihtimal o yapı daha da büyüktü. Ama bu kadar bir şey kaldı. Gönül isterdi trenler ilgili de bir şey bulalım ama ne raylar kalmış, ne tren parçası kalmış, hiçbir şey kalmamış. Size en başta gösterdiğim ise tamam onlar Osmanlı'dan kalan vagonlar falan var ama restore etmişler, boyamışlar falan böyle. Birebir orijinali değil. Yani biraz böyle restore ettikleri için bana çok orijinal gelmiyor. Hiç dokunulmamış değil yani. Bir de şova dönüştürmüşler onu. Ama ben tamamen hiç dokunulmayan bir yer aradım. Bulamadım. Bedevilere de sordum. Burada kaç kişiye sorduk. Yok abi yani kimse böyle bir şey bilmiyorum diye. Büyük ihtimal hepsi toprak altında kaldı. 100 yıl geçmiş yani üzerinden. Hatta daha fazla geçmiş yani. Kale bende çok başka hisler bıraktı. Orada ne hissettiğimi tam tarif edemedim. Adını koyamadığım bir duygu vardı içimde. O an kendi kendime dedim ki bunu Türkiye bilmeli. Türk milleti burayı görmeli. Dayanamadım. Hemen orada kısa bir video hazırladım. Instagram'da paylaştım. Video kısa sürede 900.000 izlenmeyi geçti. Belki devlet büyüklerimizin dikkatini çekmeyi başarmışızdır. Belki de bir gün burası için restorasyon çalışmaları başlar. Kim bilir? Çünkü burası sadece eski bir kale değil. Burası Osmanlı'nın çölün ortasına bıraktığı bir mühür. Daha sonra araştırmaya devam ettim. Hicaz Demiryolu'ndan kalan bazı eski vagon parçalarının Suudi Arabistan topraklarında olduğunu öğrendim. Açıkçası Ürdün tarafından hızımı alamayıp Suudi Arabistan tarafına geçmeyi çok isterdim. Ama hem vize konusu vardı hem de Ürdün'den kiraladığım araçla Suudi Arabistan topraklarına geçmem mümkün değildi. Araştırmalarım sırasında YouTube'da Small Planet Pics adlı bir kanal buldum. Bu kanal Suudi Arabistan tarafında Hicaz Demiryolu'ndan kalan eski vagonların izini sürmüş. Suudi hükümeti de bu eski vagonları bir araya toplamış, sergilemeye başlamış. Burada ilginç bir detay var. Arabistanlı Louvres filminde Osmanlı trenine yapılan saldırı sahneleri vardı. Bu vagonlar Louvres'ın saldırdığı o tren miydi, değil miydi? Bununla ilgili net bir bilgi yok. Kimi anlatımlara göre eski fotoğraflarda kumların içinde yatan o efsane Osmanlı treni bugün burada sergileniyor. Kimi anlatımlara göre ise bu tren normalde ayaktaydı ama sonradan yere yatırıldı. Ama net olan bir şey var. Bu bir Osmanlı treniydi. Bugün çölün ortasından kalan bu izlere bakınca insanın içi hem gururla doluyor hem de burkuluyor. Yüce Allah bu topraklarda kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin mekanını cennet eylesin. Allah bu millete bir daha toprak kaybı yaşatmasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın yüce Türk milleti. Şuralarda bir yerlerde karnımızı doyuracağız efendim. Aynen çek baba buraya. Biraz daha böyle arabayı şey yapma. Kanka şu lastiğin oraya al ha. Oradan giren olmaz. Vallahi araştırmadık etmedik. Şak diye giriyoruz şimdi. Hadi bakalım bismillah diyelim. Türk abi kapatmışım ya. Efendim şimdi karşıda bir restoran buldum. Orada bir yemek yiyeceğiz. Şöyle bir yerdeyiz. Yani bir anda yol üzeri yerdeyim yani. Aa iyi yere benziyor vallahi. Selamünaleyküm. İyi yere benziyor vallahi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kanka her şey var ya. Bak fiyatlar şurada yazıyor herhalde. Efendim yemeğimiz geldi şöyle. Ömer'in de benim de geldi. Porsiyonlar geniş. Porsiyonlar harbiden iyiymiş. Şunun fiyatı 3 Ürdün dinarı değil mi? 3 dinar yani 180-200 lira falan şu tabak. Şöyle bir tabak. Artık konaklamaya doğru geçiyoruz. Geceyi Vadi Rum'da geçireceğiz. Şimdi arabamızı hemen şu karşıya park ettik efendim. Biz nereye tuttuk? Biz şöyle bir otel tuttuk. Adı bu otelin. Kaça tuttuk biliyor musunuz? Kahvaltı dahil 1177 TL. Bakın kahvaltı dahil 2 kişi 1 gece. Yani ne kadar iyi, ne kadar kötü artık bunu yaşayarak göreceğiz. Şöyle bir yer tuttuk sözde işte. Çadır madır böyle. Vallahi yaşayıp göreceğiz. Doğru mu, hayal mi göreceğiz bu paraya. Arabanızı buraya bırakıyorsunuz. Onlar siz geliyor, alıyorlar ve çölün içine giriyorlar. Araba oraya kadar gidemiyor. Ama siz buraya aracınızı bırakıyorsunuz güvenle. Memnun kalırsam harbiden tamam diyeceğim. Burası iyiymiş diyeceğim size ama memnun kalmazsam da söyleyeceğim size. Bakalım bekliyoruz. Selamünaleyküm. How are you? Fine, you? And you? Yes, good. Selamünaleyküm. Have you sit on side? Ha, no problem. Okay, arkaya biniyorum ben. Ömer sen geçebilirsin öyle. Bineyim ya. Türkiye. Neyse şu. Kanka istersen geç sen. Sen bana bakma oğlum, biz askerliği devi geçirdiğinde yaptık. Efendim bizi aracı aldılar. Şimdi gidiyoruz. Araba 4x4 harbiden. Ama biraz hor kullanılmış. Sadece 4x gibi geldi bana. Biraz Allah'a emanet. Evet, oradan böyle. Ama adam dedi bak. Dedi ki kardeşim pis dedi. İstersen gel sen öne alayım. Yok abi dedik. Biz Yok, dedik içerisi de pisti. O, öyle mi? Bagajı koyarken dedi baktım o da orası da pis. Bir şey olmaz canım, çöle gidiyoruz. Olur öyle. Şimdi bizi aldılar. Biz burada bu araçlarla birlikte otele doğru ilerleyeceğiz. Aman ne oluyor? Otelin fiyatı çok uygun. Eğer memnun kalırsam, sorun da yaşamazsam öneririm zaten ben size. Bakalım kahvaltı bile dahil
1200 lira bile değildi galiba değil mi? 1170 lira. 1170 vergiyle beraber. Vallahi bana şaka gibi geliyor. Bayanlar baylar, Mars'a hoş geldiniz. Bakalım bizi nasıl bir deneyim bekliyor, neler yaşayacağız, göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Günü bu sefer Vadi Rum'da bitireceğiz ha. Evet. Der miydim? Bir gün seninle beraber çölde kalacağız. Öyle devam edeceğiz. Ya bence bunu yaşayın ya. Yani adam dese ki yani şu tur yaptık işte gezdik dolaştık 1200 lira kişi dese o bile okey ya. Değil mi? Şu bile evet. Yani orada olay yine bence parasının hakkını veriyor. Su pompalıyor bak sular buradan getiriyorlar. Bak suları şuraya koymuşlar karşıda görüyor musun? Ha, evet. Efendim karşıda su depoları var. Great, you? Selamünaleyküm. Efendim otele geldik. Selamünaleyküm. Hi, how are you? Fine you? Good. Good. Very nice. Selamünaleyküm. Hello, hello. Selamünaleyküm. Evet, burası resepsiyon. Şuraya oturayım bari. Jay? From Türkiye. Türkiye. Tamam. Tamam. Yes, yes. Okay, thank you very much. You are Maybe extra one day. Maybe. Videomuza çok kısa bir ara veriyoruz. Ufak bir reklamımız var. Burası benim dükkanım. Playbox. Bursa'da konsol sektöründeyim. PlayStation satıyoruz. Ürünlerimiz sıfır, kapalı kutu, bandrolleri üzerinde. Bizzat benim kendi dükkanım burası. Peki garantileri nasıl? Ürünlere 1 yıl garanti veriyoruz. Ama aldığınız ürün 1 ay içerisinde arıza çıkarsa biz ürünü sıfır ile değişiyoruz. Kalan 11 ayda da tamir garantisi veriyoruz. Ben hep yıllardır çektim. Siz çekmeyin. Siz çekmeyin diye bizde kullanıcı hatası yok. Müşteriye asla kullanıcı hatası demiyoruz. İçiniz rahat olsun. Playbox bekleriz efendim. Havale sorusunda ülkemizin her yerine PlayStation'larımızı gönderiyoruz. Hadi videomuza artık devam edelim. Efendim şöyle bir dolapları var. Dedi ki su dedi, kahve dedi bedava istediğin kadar alabilirsin dedi. Gerçekten Mad Max evreni gibi. It's a good place. Yeah, it's beautiful. How long are you staying? Just one day. Maybe one more. Şöyle ufak ufak evler koymuşlar efendim. Minik minik. Hepsinin şöyle güzel bir balkonu var. Evet. Kalacağımız yer geldi. Vallahi bura bayağı büyükmüş ya. Very big harbiden. Does it have like internet? Burası bayağı büyükmüş ya. Burada bir çift kişilik yatak var. Buraya bir tek kişilik koymuşlar. Burada bir tane tek kişilik daha var. Perdeni açıyorsun. Bambaşka bir dünya. Mars evreni perdeyi açınca. Başka bu kadar mı ışığı? Işığı çok loş. Çok güzel. Severiz. Göz almaz. Ondan sonracığıma efendim tuvalet banyosuna bakın ya. Şaka mı? Normal otellerden daha büyük. Duşluğu falan ateş ediyor. Ömer çok iyiymiş be. Şu banyonun ışığını yakalım bakalım be. Bir Instagram'a da çekeyim bunu. Vay 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 vay. Efendim kaldığımız yer böyle bir yer.
Aç bakalım Ömer'cim. Hey maşallah. Hey maşallah Ömer. Ne diyorsun? Mükemmel. Buradayız efendim. Bu geceyi burada geçireceğiz. Ömer istediğin yatakta yatabilirsin birader. Çeşit çeşit. Evet, evet. Aynen hangisini istersen. Efendim Mars'tan herkese günaydın. Dün akşam gayet güzel uykumuzu aldık. Nasıl Ömer, rahat uyudun mu? Ben bayağı uyudum ya. Değil mi? Ben de rahat uyudum. Herhangi bir sorun yaşamadık şu an için. Bugün yeni bir gün. Vadi Rum'un her yerine gitmeye kararlıyız. Şimdi gideceğim, otelcilerle konuşacağım. Tur yapıyorlarmış. Bakalım bir jip turu almaya çalışacağız. Detayları da anlatırım. Ama artık bu videoyu bitiriyoruz. Bir sonraki videoda bunları size anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de şunu söyleyeceğim size. Burası iyi hoş ama yazın burada kalırsanız kliması yok, haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın.